Bak, bu benim el frenim. Şöyle takıyorsun. Çok güzel değil mi? Bence gayet güzel. SH tam şehir içi bir motor. Şimdi bana göre ideal bir motor. Yani tabii ki birçok motorla kıyaslayabilirsiniz. Artısını, eksisini, ama fiyat performans baktığınızda iyi bir konumda. Tabii ki daha uygun Çinli motorlar var. Ama şimdi onları ayrı bir yerde tutuyorum. Bu motorun sevdiğim özellikleri teker çapı, frenleri, yakıt tüketimi. Oturuş pozisyonu bana göre kötü değil. Ama tabi PCX gibi oturmaya alışanlar için kötü olabilir. 250'yi gömmüyorum tabii ki, ama arkadaşım, 250'lik motor daha pahalı. Bu daha ucuz. Birincisi bu. İkincisi yakıt tüketimi bunun daha düşük. Yani ikisinin yakıt tüketimi kafadan 1-2 litre fark ediyor. Diyeceksiniz ki 1-2 litre çok değil. Tamam da ben zaten 2 litre yakıyorum. Yani 1 litre demek benim için %50 demek. Yani %50 yakıt ciddi bir fark böyle bir motor için. Tabii ki bir 5-6 litre yakan araçlarda 1-2 litre çok fark etmez, ama bunda fark ediyor. Bunda fark eder. Bunda fark ediyor. Yani 1-2 litre tabii ki önemli. Şimdi konfor kısmına gelince, tamam, çok konforlu belki olmayabilir, ama yani bununla da şehir içi kullanıyorsunuz. Hani eğer 5-6 saat motor üzerinde değilseniz, kurye değilseniz, çok rahat istediğiniz gibi istediğiniz yere gidersiniz. Keyifli. Şöyle ışıklarda bekliyoruz. Kırmızı ışık. Bizim için de kırmızı ışık. Evet, PCX gidiyor. PCX ise bu, PCX aslında sevdiğimiz bir motordu. Yani yine PCX severim. Yani PCX geçti yanımdan. Onun için bir yorum yapayım. PCX'in oturuşu kesinlikle daha rahat. Ama ben bu oturuşu seviyorum. Ben bu oturuştan rahatsız değilim. Ben bu oturuşu sevdiğim için çok bir sıkıntı değil. Böyle dik tabure oturuşunu sevmeyenler olabilir. Bunu eleştirenler olabilir. Ama ben bu oturuşu seviyorum. Sevdiğim için çok takılmıyorum. Sele sert, evet sert. Ona da çözüm buldum. Bir konfor sele var üzerinde. Onun altında da jel koydum. İkisiyle beraber gayet iyi oldu. Yani buralarda sürmek gerçekten keyifli. İstanbul'da bulunmaz bir nimet. 125 cc. 125 cc bazılarına göre düşük gelebilir, ama 125 cc tam şehir içi gerçek ihtiyacı gören bir motor. 250 cc biraz arada bir motor bana göre. Yani uzun yol desen tam uzun yol motoru diyemezsin. Şehir içi desen tam şehir içi motoru da değil. Bana göre 250
biraz arada bir motor. Yani 125 cc'nin konumu daha net. 125 cc'de çok açık bir şekilde şehir içi motoru diyebilirsin. Ama 250 tam şehir içi değil, tam uzun yol motoru değil. O yüzden 250 için ben biraz aradayım. Yani biraz daha şehir dışı düşünüyorsam ya bu 300 bile değil, hani 400 üstü bir şey olması lazım minimum. 600 cc, hatta 400 bile az. 600 cc civarı bence uzun yol için daha konforlu olabilir. Açıkçası benim düşüncelerim böyle. Farklı düşünenler tabii ki olacaktır. Bak adam şortla gidiyor. Yani bu şortla da olmaz arkadaş. Ya ben sabah kot üzerine yağmurluk giydim. Nasıl şortla gezebiliyorsun ya? Bu buradan geçecek. Buradan biz sola döneceğiz. Sola sinyalimizi verelim. Şuradan geçelim. Ya şu ara hızlanmaları falan bu hızlarda gayet iyi. Yani böyle trafikte, böyle alanlarda çok rahat işinizi görüyor. Ama şu da var. Eğer otobana giriyorsanız bu motor biraz zayıf kalıyor. Otobanda girmeyeceksin bu motorla. Otobana girmeyi düşünme. Ha bak, bu motor böyle hafif ayaklanmayı da kaldırıyor. Yani baktın çukura geliyorsun, sanki enduro motor gibi hafif böyle poponu yerden kaldırıp, seleden kaldırıp ayaklanabiliyorsun yani. Bu da güzel bir şey. Ben bunu ayakta bile sürüyorum ya. Yani sinyal yok. Tabii ki sinyal yok ya. Tabii ki ani geçiş var. Önceden start stopu kullanmıyordum. Çünkü arabadan alışkanlık hep start stopu kapatıyorum. Ama baktım ki arabayla bunun start stopu biraz farklı. Şöyle ki arabada trafiktesiniz ve her an gereksiz yere start stop devreye girebiliyor. Ama motorda devreye girdiyse gerçekten bir durum vardır. Yani bir kırmızı ışıktasınızdır yani. O yüzden start stop'u kullanıyorum. Hemen de alıyor. Daha gaza basar basmaz gidiyor. Hiç start stop devreye girmemiş gibi. Şu anda 2.1 ile geziyorum. 2.1 de güzel bir sayı yani. Daha ne olsun. Sen 2.1 ile İstanbul'u gez. Çok iyi rakam. Acaba Karaköy'e balık tutmaya mı gelsem? 19 Mayıs'ta nasıl olur? Benim de parmak ucu yırtılmış. Değiştirme zamanı geldi. Kışlık eldivenden hiç memnun değilim. Yurt dışından almıştım. Yani Amazon'la yurt dışından aldım. Vallahi hiç kötü hiçbir şey hissetmiyorum. Ne sinyal verdiğimi hissediyorum. Trafik olmasa İstanbul güzel bir yer. Ama İstanbul'un artık sabrı kalmadı. İnsanları almıyor artık. İnsanları taşımıyor. Şu güzelliğe bak. Boğaz var. Deniz var. Daha ne olsun. Motordan ne beklediğin çok önemli. Yani hangi hızlar, nereden nereye, ne kadar hızla ulaşmak istiyorsun, ne amaçla kullanacaksın. Bu gibi konular çok belirleyici oluyor motor seçiminde. Ben önce CRF ya da CRF ne dersiniz düşünüyordum.
Uzun yıllar düşündüm hatta. Ama sonra baktım ettim. Benim günlük kullanacağım kullanım tipimde çok işimi görmeyecek. Yani tabii ki İstanbul'da böyle çukurlardan hoplaya zıplaya rahat bir şekilde gezeceğim ama scooter'ın şöyle bir rahatlığı var. Arkanda çanta, altında bagaj. Yani çanta diğerinde de var ama bagaj hacmi tabii ki daha önemli. Bir de sürekli trafikte olacaksın. Bu da ne demek? Sürekli viteste oynamak demek. Gerek yok. Şu anda bu şekilde gayet güzel kullanabiliyoruz. Bu görmüyor beni. Kör noktadayım. Kaçmam lazım. Bak, bir polis daha. Görüyor musun? Bugün bir şey var. Bak, bir polis daha burada olması normal değil. Kameranın şarjı bitmiş. O yüzden aniden görüntü kesildi. Bundan sonrasını canlı değil, naklen seslendirme, yani üzerine ses ekleyerek yaptığım bir seslendirme kaydı olacak. Pat diye bitsin istemedim. O yüzden böyle bir kayıt ekledim. Şimdi genel olarak toparlarsak SH 125 cc'lik motor benim beğendiğim bir motor. Daha önceden hiç scooter kullanmadığım gibi diyebiliriz. Çok eski yıllarda tatil bölgelerinde kiralamışlığım var. Fakat benim bundan önceki motorum vitesli motordu. Eğitimi de vitesli motorda almıştım Honda Eğitim Merkezi'nde. Yani normalde scooter almayı hiç düşünmüyordum. Çünkü vitesli daha farklıydı. İşte bacaklarına kavruyorsun, işte yönlendirmesi biraz daha iyi ve daha iyi hissettiriyordu. Scooter bana garip geliyordu. Hatta ilk scooter'ı alıp bindiğimde dizlerin boşta olması, böyle bir yön verememek bana acayip hissettirmişti. O alışma sürecim açıkçası 1000-2000 kilometre geçti. Yani 2000 kilometre sonra alışabildim scooter kullanımına diyebilirim. Şu anda memnunum. Tabii ki çok fazla model scooter kullanmadığım için onları çok böyle büyük deneyimlerim olmadı. Bir PCX'te birkaç tur denemişliğim vardır. Onun dışında öyle çok bir scooter deneyimim yok. Ama hissiyat olarak aldığım keyifli. Yani sonuçta nereden inip nereye bindiğiniz çok önemli bu noktada. Eğer iyi bir motordan indiyseniz tabii ki bu motora bindiğinizde birçok konuda eksik görebilirsiniz. Ama benim için konforlu. Yani benim için çok şey değil, sıkıntılı değil. Lastik çapları bence büyük önem kazanıyor skuterda. Çünkü küçük lastik çapı her ne kadar kıvrak, daha kıvrak olsa da güvenilirlik, yere düşme, işte yol tutuşu, çukurdan geçerken olan size tepkimesi, işte ne bileyim viraja girerken olan kontrol gibi noktalarda yüksek lastik, büyük lastik çapı bence önemli. Bu noktada SH125 iyi bir motor. Üzerinde gelen lastikler de fena değil. Ben o lastiklerden memnunum. Bir şikayetim olmadı. Traction control, start stop. Donanımlı bir makine. Hani hem önde hem arkada ABS olması güzel. Traction control, o da güzel. Yani bunlar güzel özellikler. Yakın arkadaşı PCX ile kıyasladığım zaman biraz daha öne geçiyor bu noktada teknik donanımlar konusunda. PCX bu arada Türkiye'de üretilmeye başlamasıyla fiyatı düştü. Neden? Çünkü ÖTV indirimi geldi. Yani bundan önce PCX SH'ten daha yüksek fiyata satılıyordu. Neden? Çünkü SH İtalya'dan geliyor, Avrupa'dan geliyor. PCX Asya'dan geliyordu. Asya'ya uygulanan ÖTV farklarından kaynaklı böyle bir uçurum vardı. Şimdi Türkiye'de üretilmesiyle böyle bir fark kalktı ortadan. Dolayısıyla SH'ın gerçek değeri çıktı ortaya. SH güzel makine. Yani ben beğeniyorum. Alan kişi de bence memnun olur, memnun kalır. Ama çok kişi, yorumlarda da görüyorum. Yani beğenmeyip satan da çok. Bu biraz kişisel zevk meselesi. Oturuş pozisyonu olarak bahsetmiştim videoda ama tekrar bir özet geçeyim. Ben oturuş pozisyonundan rahatsız değilim. Hatta bence daha kontrollü bir oturuş pozisyonu var PCX'teki ayak uzatmaya göre. Çünkü
O şekilde gittiğiniz zaman birincisi kendinizi tam anlamıyla salıyorsunuz. Yani belinizi tam sıkmıyorsunuz. Bu şekilde oturuş pozisyonu bele zarar verir. Yani taburede otururuz gibi oturduğunuzda istediğim anda kendimi ayaklarımla güçlendirerek çukur geçişlerinde seleden kendimi kopartıyorum. Bu da ne demek? Bele vurmasını engelliyorum. Ben gerektiğinde çok rahat bir şekilde hafif ayaklanıyorum. Garip gelecek belki ama böyle bir SH125'te böyle ayağa kalkma ama yani çok böyle belim ağrırsa ya da ne bileyim sert yerden geçeceksem hafif kendimi kaldırıyorum. İhtiyaç halinde o şekilde de kullandığım oluyor. PCX'te bence bunu yapmak biraz daha zor. Özellikle ayağınızı uzatmış haldeyken toparlanmanız hiç mümkünatı yok. Yani bu oturuş pozisyonunda motora daha hakimsiniz. Yani nereye gitmesini istiyorsanız oraya yönlendirmeniz daha kolay. Benim düşüncelerim böyle. Ben motoru sevdim. Hani beğenen olur, beğenmeyen olur. Herkes kendi düşüncelerini paylaşıyor. Ben de kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.